Elif Asyan hadi giriş yapsana aşkım. Hadi söyle. Urfa'ya geldik de. Dostlar, yeni bir bölümden daha merhaba. Bugün Urfa'yı gezeceğiz. Şu an Urfa merkeze doğru ilerliyoruz. Bir 30 kilometre bir yolumuz kaldı. Urfa merkezde neresi varsa bugün oraları gezmeyi düşünüyoruz. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi ilk durağımız olan Şanlıurfa Kalesi'ne geçiyoruz. Şehir gerçekten çok güzel, değerli toplu. Hani parkları falan gayet güzel. İlk izlenim olarak gayet beğendik. Urfa Kalesi zaten merkezde ve etrafında da gezeceğimiz birçok alan bulunuyor zaten. Hani aracı bir yere park edip hepsini gezmeyi düşünüyoruz bakalım. Şimdi kaleye doğru devam. Mayıs'ın ilk haftasında olmamıza rağmen, ikinci haftasında olmamıza rağmen hava çok sıcak burada. Yazın düşünemiyorum. Hemen tarihi evler kendini göstermeye başladı. Merkeze geldik. Şimdi Urfa Kalesi'ne geldik. Manzara mükemmel. Sağlı sollu evler var. Birazdan yüksek bir yer varsa gösteririm. Burada otopark var. Gayet böyle 80-100 araçlık güzel bir otopark var. Aracınızı buraya bırakabilirsiniz geldiğinizde. Şimdi biz kaleye doğru ilerliyoruz. Bu arada şu otoparkın köşesi şöyle bir yer var. Düz bir alan. Eğer gece kalacak bir yer bulamazsak sakin. Hani buraya gelip burada kalmayı planlıyorum şu an. Çarşıda çok ses olursa ya da kalacak bir yer bulamazsak gece burayı değerlendireceğiz. Hemen böyle yanımız 100 metre sonra tam sola dönün. Tarihi taşlardan oluşan mahalleler. Şimdi kaleye geldik. Hemen kalenin önündeyiz şöyle. Ama şansımıza küselim ki kale kapalıymış. Güvenliğe sordum. Biz size video çekerken kız uyuyor diye arabaya koydum. Kız kalkmış etrafı izliyor. Elif Alse uyku mu tutmadı babacığım? Uyanmış da etrafı izliyor ya. Yerim seni, yerim. Şöyle kalenin önünde çok güzel çimler var. Böyle aşağısı şehir. Şu şekilde. Buraya gelirken yanınıza çekirdek, kola falan alıp burada biraz şehir manzarası tadı da çıkartabilirsiniz. Çünkü çok farklı bir atmosferi var. Her yer tarihi evler, taş evler. Çok güzel gözüküyor açıkçası. Biz şu an kale eteği seyir tepesindeyiz. Dediğim gibi kaleye girişler yasak. Gelirseniz mutlaka kaleye de uğrayın. Biz geldiğimizde gördüğünüz gibi tadilatta olduğu için giremedik. Şimdi yoldan geldik, yorgunuz. Hemen bir ayağımızın tozuyla güzel bir ciğer yiyelim. Aşağıya iniyoruz. Kızlar, hadi ciğer yemeye. Evlerin hepsinin, özellikle de şu okul çevresinin, yani genelde her yer öyle de hiç sıva dahi olmayıp full taş evden yapılmasına ne diyorsun? Mardin'i çok anımsatıyor değil mi? Ama buradakiler taş değil, genelde pirket gerçi. Çok güzel. Çocuklar oturuyor ne güzel. Arkadaşlar, araç park problemi burada ciddi problem. Biz de şöyle arkada gördüğünüz gibi, gözüküyor mu bilmiyorum. Aracı kaldırıma park etmek zorunda kaldık. Umarım ceza yemem. Çarşıda park edecek yeri yok desem yeridir. Her yer ana baba günü. Çok yoğun yani. O yüzden herkes ara sokaklara koymuş. Şöyle hem arkadan hem de böyle diğer yönden araç kuyrukları var her yerde. Yani bir araçlık bile boş yeri yok desem yeridir. Ki burası ana caddenin 200 caddesi falan. Yani gelirseniz park problemi olduğunu bilin. Otoparklar var ama 2 tanesine girmeye çalıştık. İkisi de full doluydu, almıyorlar. Kapılar kapalı. Öyle bir durum var. Tarihi Urfa sokakları. Çok güzel. Ara sokaklara girdik bu vesileyle. Evler çok güzel. Sokaklar hep Arnavut kaldırımı bu şekilde. Urfa, Mardin, Diyarbakır her yerde kültür hemen hemen aynı. Sokak kültürü, ev kültürü yani yapı kültürü. Her yer taş ev. Bu yönden de çok iyi.
Sokaklar hep birbirine benziyor. Özellikle de Mardin ve Urfa. Burada dikkatimizi çeken olaylardan bir tanesi de otobüslerin %100 elektrikli oluşu arkadaşlar. Duraklarda kendini şarj ederek yola devam ediyor. Ses yok. Elektrik var şöyle üstte gördüğünüz gibi. Çok iyi düşünülmüş. Bu arada %100 yerliymiş. Yerli malı yurdun malı. Şimdi biz yemek yiyeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Burada tarihi hanlar, mutfak müzesi, mozaik müzesi vesaire var. Hepsine gideceğiz inşallah. Bu bölüme sığmazsa gelecek bölümde gitmeyi planlıyoruz. Evet dostlar, meşhur ciğerci Aziz Usta'nın yerine geldik. Bura önceden araştırdığımız yerlerden bir tanesiydi. Böyle küçük, güzel bir esnaf lokantası diyeyim. Esnaf kebapçısı diyeyim. Şöyle masaya isotlar geldi, soğanlar geldi. Taze nane ve maydanoz var, limon var. O ciğeri bende. Kuşbaşı geldi mi? Aralar benim gider. Tamam kuşbaşı geldi senin. Müslüm. Kuşbaşı geldi senin. Olur git bak geldi mi? Ya tamam atın. İsotları soyuyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayranlar böyle köpüklü köpüklü açık geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Nostaljik taslarda. İnşallah biber çok acı değildir. Al bir tane. Ciğerler geldi. Ciğerler böyle bir yufkanın üzerinde geliyor arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bize afiyet olsun. Şöyle ciğer yufka, ince bir yufka geliyor. Yufkanın arasında ciğerler alıyoruz. Üstüne şöyle, burada çatal kaşık kültürü yok arkadaşlar. Şöyle soğanı yatırdım. Bir de isot koyacağım ama isot acıdır büyük ihtimal. O yüzden onu koymuyorum. Gömüyoruz. Tadı çok güzel bu arada ciğer. Şöyle bir soğan esprisi var. Masalarda beyaz soğan ve mor soğan var. Masadaki soğan biterse ya da yumrukla ezip yemek isterseniz alabilirsiniz. Çok güzel. Dostlar yanlışlıkla küçük bir gurme yetiştirmişiz. Elif Ahsen ciğer yemeye başladı. Artık ciğer istiyor. Afiyet olsun bir tane. Elif Ahsen ciğer yiyorsun ya. Devamı gelsin diyor, masaya vuruyor. Gelecek. Gelecek. Sakin ol. Tamam. Elif Ahsen tamam. Geliyor. Elif Ahsen'e şöyle bir tane terbiyesiz tavuk söyledik. Acı malum ciğer yiyemiyor. Tadı çok güzel arkadaşlar. Tavuğun da tadı çok güzel. Buraya çok güzel bir liste bırakmışlar. Aziz Usta'dan çıktıktan sonra gezilecek yerler diye. Hiç bilmeseniz bile buraya gelip gezebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar restoran hakkında her zamanki gibi yorumumuzu yapalım. Bence tam bir fiyat performans. 4 ayran içtik toplam ve 2 ciğer, bir tavuk söyledik. Hepsi tam porsiyon. 690 lira toplam ücret ödedik. Yani yorumu size bırakıyorum. Sizce fiyatlar nasıl? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şimdi mutfak müzesine geçiyoruz. Oradan Ulu Cami'ye geçeceğiz sanırım. Şu an meydandayız. Etrafta birkaç tane ciğerci var. Önünde tabelalar dışarıdan okunacak şekilde asılmış. Fiyat her yerde porsiyon 220 lira arkadaşlar ciğer. Sokaklar kalabalık gördüğünüz gibi. Şehirde dikkatimi çeken önemli nokta. Şehir genel olarak çok uygun arkadaşlar. Yani tam bir fiyat performans. Şimdi Urfa Saray Konuk Evi'ne geldik. Burada şöyle bir tabela göreceksiniz. Konuk evine, konuk müzesine gider diye. Şimdi açıksa müzeye gidiyoruz. Mutfak müzesine. Şöyle ara sokaktan girince hemen 20 metre ileride hemen mutfak müzesi. Saat sabah 9 ile akşam 5 arası açıkmış. Pazar günleri hariç. Pazar günleri kapalıymış arkadaşlar. Şöyle hemen girelim.
Burada eski havanları görüyorsunuz. İnsanlar bunlarla önceden buğdayları küçülterek bulgur haline getiriyordu. Elif Ahsen, nasıl kızım? Güzel mi? Çok güzel bir atmosferi var. Şimdi size hemen etrafı hızlı bir tur yaptırayım. Yine eski dönemlere ait su küpleri. Şöyle içerisine su dolduruyorsunuz ve dinlenmiş su içiyorsunuz. Suyun olmadığı yerlerde kullanılıyormuş eskiden genellikle. Burada da yine herhangi bir şeyi öğütmek için kullanılan öğütme taşlarını görüyorsunuz. Böyle taşla vurarak ve mısırdır, buğday, arpadır, un yapmak için çevirerek. Çok güzel. Yine benzer su küpleri karşıda da var. Aynı şekilde. Şimdi size bir taş göstereceğim. Bu taşın ne işe yaradığını ve ne için kullanıldığını bilenler lütfen yoruma yazsın. Hani biz biraz köy kültürüyle büyüdük. Biliyorum. Çocukluğumun başlarında buna yetiştik. Ama kaç kişi biliyor gerçekten merak ediyorum. Hemen yorumlara yazın lütfen. Bu taş ne işe yarıyor arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Ne için kullanılıyor? Bu kullanılabilir halde olan, şu da yontulmuş ve kullanılmayı bekleyen, yani şu şekilde kullanıma hazır olan değil. Benim kız oturmaktan sıkıldı. Beni kucağına al dedi. Şimdi onunla beraber size etrafı gezdiriyoruz. İçeride çok güzel odalar var bu arada. Ve nostaljik ürünler var. Şöyle yağ küpü, kömürlütü. Böyle mumya yapılmış o günleri tasvir etmek için. Pencereleri kapatmak için kullanılan şu kapılar bile çok estetik ve çok şık. Burası da mutfak kısmı. Burası da mutfak bölümü arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Eski zamanları yansıtmak istemişler ve bence gayet de başarılılar bu konuda. Şöyle. Küllük var. Kuyu var burada. Ayran yayağı. Eski dönemlerdeki hayvan derisinden ayran yayığını görüyorsunuz. Burada böyle bölüm bölüm odalar bulunuyor. Hepsini gezmenizi tavsiye ederim. Hepsinin kendine özel bir detayı, bir ayrıntısı var. Burası da böyle belirtmemişler ama evin normal bir odası. Eski dönemlere ait çeyiz sandığı. Çok eski dönemlere ait lüküs lamba. Bu lüküs lambayı ilk defa görüyorum. Üzerinde şöyle sanırım bağış bunlar. Bağışlayan kişinin ismi yazılıyor. Ters çalışıyormuş sanırım. Nasıl çalışıyorsa ateş şurada yanıyor galiba. Hiç bilmiyorum. Ama burada böyle daha önce görmediğiniz eminim çok orijinal şeyler göreceksiniz. Yukarıda yine lambalar var. Burada çok eski silahlar var. Şimdi vitamin büfeye geldik. Buradan bir atom alacağız. Atom 20 TL arkadaşlar. Şimdi Sarihi Kapalı Çarşı Halıcılar Pazarı'na giriyoruz. İçeride full halıcılar var böyle. Çarşı bu şekilde. Sağlı sollu her yer halıcı ve döşemeci. Şu şekilde döşemeler var burada. Urfa'ya özgü kültürel döşemeler. Böyle eski bir tarihi çarşıda gezdiğinizi hemen hissediyorsunuz girer girmez. Çok güzel. Burası da tıpkı Diyarbakır'daki Hasanpaşa Hanı'na benziyor. Hani yapı ve kültür olarak aynı. Ama daha geniş. Sanırım daha geniş. Burada Hasanpaşa Hanı'ndan farklı olarak yemek kültürü daha fazla. Hemen böyle geldiğinizde işte kuşbaşı, ciğer, yürek vesaire yiyebilirsiniz kebapçılarda.
Böyle fiyatlar bu şekilde. Var, sizde var. Benden mi var? Tabii Instagram'da var. Gelirseniz böyle buralarda Gümrükhan'da kebap da yiyebilirsiniz. Ustam ciğerleri pişiriyor. Tavuklar, ciğerler. Burada isotlar. Şimdi menengiç kahvesi sipariş etmiştik. Menengiç kahvelerimiz geldi. Gümrükhan'a geldik. Hemen Bedesten Çarşısı'nın içerisinde. Burası biraz Diyarbakır Hasanpaşa Hanı'nı andırıyor. Ama biraz daha büyük ve daha kalabalık. Gerçi Hasanpaşa Hanı da çok kalabalıktı ama burada hemen bir kahve molası verdik. Şöyle menengiçli bir kahve içtik. Üstü Antep fıstıklı. Beklediğimin bayağı üzerindeydi, onu söyleyeyim. Fiyat olarak da 75 lira. Normalde biz videolarımızda fiyat söylemiyoruz. Çünkü bir ay sonra bile geldiğinizde belki fiyat değişmiş olacak diye, ama bazı arkadaşlar yorumlar kısmında buna sitem ettiği için artık fiyatları söylemek istiyoruz. Yani söyleyeceğiz bundan sonraki süreçte. Nisan 2025'te buraya gelip bir menengiç kahve içtiğinizde 75 lira. Bizi en çok şaşırtan şey Urfa'da kebap fiyatları oldu gerçekten. Hem sakatat kültürü çok fazla burada. Dalak, böbrek, yürek kebapları yiyebiliyorsunuz. Hem de fiyatlar gerçekten çok uygun. Yani ciğer porsiyon 220 lira. Diyarbakır'dan uygun. Mardin'den çok uygun. Diyarbakır'da 320 liradan. Gezdiğimiz yerler arasında Mardin pahalıydı. Diyarbakır bir tık uygundu. Şu ana kadar Urfa en uygundu. İnşallah bundan sonraki süreçte Antep'e devam edeceğiz. Bakalım Antep'te fiyatlar nasıl? Eğer hala kanalımıza abone değilseniz hemen kanalımıza aşağıdan abone olarak ve bu videoyu beğenerek ve fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirterek bize destek olabilirsiniz. Bu bizim için inanın çok önemli. Desteğinizi lütfen esirgemeyin. Seri de halinde videolarımıza devam edeceğiz. Urfa'yı bitirdikten sonra Antep'e, Antep'ten sonra Erzincan, Elazığ, Malatya, Adıyaman. Hedefimiz kısa sürede inşallah bu yıl içerisinde, olmasa da 2-3 yıl içerisinde tüm Türkiye'yi gezmek. Bunun için desteğinize ihtiyacımız var. Bir beğeniyi ve abone olmayı bize çok görmeyin. Seviliyorsunuz. Gümrükhan'a veda ediyoruz. Sıradaki durağımıza geçiyoruz. Böyle Bedesten Çarşısı'nda Urfa yöresel kıyafetlerinden de alabilirsiniz. Böyle kumaş üzerine boncuklu işlemeler var. Şimdi Çaycı Murat'a geldik. Baharatları yenilemek için. Böyle burada ev yapımı isotlar falan var 200 liraya. Artı patlıcan kurusu 130, biber kurusu 110 lira. Hemen buradan kuru da alacağız. Şöyle biber kurumuzu da alıyoruz. Biberler gayet güzel bu arada. Şu koyu mor evden isot yarım kilo. Bir de şu koyu bahçe siyahtan yarım kilo isot. Fiyatlar gayet iyi arkadaşlar. Domates kurusu da alacağız. Onun da kilosu 200 lira. Sonra geziye devam. Böyle domates kurusu da bu şekilde böyle. Gün kurusu. Çok güzel kurutmuşlar. Böyle esanslar var. Ve efsane kokuyor hepsi. Çok yoğun. Şöyle ravza aldık bir tane. Küçük esans. Kokular çok güzel arkadaşlar. İnsanın hepsinin alası geliyor. Burası çok güzel arkadaşlar. Koku ve kozmetik açısından aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. Çok güzel bir çarşı. Nedir onun adı? Burada nazar taşları var böyle. Özel hazırlanmış evlere ve çocuklara falan asılmak için. Nazar değmesin diye. Nazar taşı. Çok iyi. Bu Ev için. soğan, sarımsak. Ha taş. Taş ya, taşın yontulmuş hali. Yani böyle yavaş yavaş gezeyim derseniz bayağı bir zamanınızı alır. Her sokak farklı bir yer açılıyor. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi ve hepsi birbirinden güzel. Hiç ihtiyacınız olmasa bile girip bir poşet doldurup böyle alışveriş yapıp çıkarsınız, ona eminim yani. Çünkü her şey var burada. Gördüğünüzde aklınıza geliyor, "Aa, şuna ihtiyacım vardı" diye, öyle bir yer. Kavafhaneye geldik. Şöyle. Her yer terzi. Yani bildiğiniz büyük bir terzi atölyesi gibi düşünebilirsiniz böyle. Her yer sağlı sollu terzi. Kolay gelsin. İlk defa denk geldiğim bir olay. Bir tane han düşünün. Kavafhan diye, kavafhane diye bir yer. Ve içerisinde herkes dikiş nakış terziler böyle. Pantolonun mu var, gömleğin mi var? Getir, kısalttır, daralttır falan. Böyle değişik bir han yani.
çok farklı, çok ilginç. Yani burası şeymiş, terzilerin toplu olduğu bir yermiş. Pantolonu götürüp yaptırıyorsun mesela hiç beklemeden. Her yer dikiş. İçeride herkes, erkekler oturmuş dikiş için bekliyor. Çok garibime gitti şu an, niye bilmiyorum. Şimdi Bakırcılar Çarşısı'na geldik. Şöyle meydandayız. Hemen girelim. Karabiber değirmenleri. Amcam kalay yapıyor burada. Kaç yıldır çalışıyorsun amcam kalaycı? 75 yıldır. 75 yıllık kalaycı maşallah. Böyle bakırdan kalaylanmış hale geliyor arkadaşlar. Şöyle. Kolay gelsin amcam. Hayırlı işler. Çarşı bu şekilde zanaatkarlarla dolu. Şöyle bir tane mağazaya girdik arkadaşlar. Kumaşların güzelliğine bakar mısınız? Urfa kültürü. Çok güzel. İnsanlar gelip buradan böyle güzel kumaşlardan seçip bunlardan istedikleri kıyafetleri diktiriyorlar arkadaşlar. Renkleri falan efsane. Yani bölgesel kumaşlar. Yani eminim başka hiçbir yerde yoktur böyle bir kültür. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ülkemizin her bölgesinin farklı bir kültürü var. Urfa'da bunlardan bir tanesi. Giyim ve kıyafet olarak da kendine özgü bir stilleri var. Ve çok güzel, renkli. Şimdi çok güzel bir meydana çıktık şöyle. Arka tarafta esnaflar var böyle bir sürü. Urfa'nın her yeri çok güzel. Geldiğinizde böyle Urfa'ya özgü takılar da alabilirsiniz. Altın kaplama takılar falan. Şimdi biz bu arada Balıklıgöl'e geldik sanırım. Şimdi Balıklıgöl'e geldik ama burayı yarın sabahtan başlayıp etrafı biraz kalabalık buranın. Yani gezilecek çok yer var. Burayı yarın gezmeyi düşünüyoruz. Biz şimdi sabahtan beri ayaktayız. Biraz karavana geçip dinlenelim diyoruz. Biraz karavanda vakit geçirdikten sonra tekrar dışarıya çıkıp sıra gecesine katılacağız. Bir iki yerle irtibata geçtik. Akşam yorgunluk durumumuza göre inşallah tekrardan çıkıp sıra gecesine katılacağız. Şimdi biraz karavana doğru geçelim. Ayaklarım ağrıdı yürümekten. Şimdi karavana geldik. Elif Ahsen oturmaktan o kadar sıkılmış ki arabadan üstüme atlıyor resmen. Bak şimdi. Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Az önce atıyordun kendini. Dikkati dağıldı. Gel bakayım. Bak bak izle şimdi bak. Bak bak bak. Oy çocuğum benim. Yürümeyi bir öğrensen peşime takardım seni Elif Ahsen. Hadi anneye git. Şimdi sıra gecesi için bir yer ayarladık. Oraya geçeceğiz. Birazdan oradan devam ederiz. Şimdi karavana geçtik. Üzerimizi giyindik. Sıra gecesine doğru geçiyoruz. Saat 7.30. Erken gelin dediler. Önüne oturmak istiyorsanız diye. Şimdi erkenden geçiyoruz. Normalde saat 8'de başlıyor gece. Yerimizi alalım dedik erkenden gidip. İnşallah dolmamıştır. Sokak çok güzel bu arada. Konağı sanırım burası. Burada böyle birkaç tane mekan var. Biz Rehavi'yi tercih ettik. Yani bizce fiyat performans. Hemen içeriye geçelim. Girişte böyle yöresel kıyafetler var. Bunlardan da giyip fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Ayakkabıyla giriş yasak. Girişte çıkartıyoruz şöyle. İçerisi bu şekilde. Hemen böyle yüksek bir alandan müzisyenler. Üstü açık bir yer. Hemen altında müzisyenler şarkı söylüyor. Böyle köşeler oluşturulmuş. Limon ağacı var içerisinde. Çok güzel.
Masalar bu şekilde arkadaşlar. Masada salatalar. Hemen geldiğinizde çaylar. Şöyle geliyor. Elif Ahsen başlamış bile hemen sıcak pideden. Afiyet olsun. Afiyet olsun aşkım. Nasıl, güzel mi? Çorbalarımız geldi hemen. Sıcak sıcak. Misafirler, hoş geldiniz. Selamlar vermek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler birbirinden değerli arkadaşlarımla dilimizin döndüğünce bu akşam sizlere Urfa Sıra Dizisi'ni yaşatmaya çalışacağız. Sizlere şimdiden iyi eğlenceler, afiyetler olsun diyoruz. Bizler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yemekten sonra halaylar hep beraber oynayacağız inşallah. Bir daha alabilir miyim? Dostlar, geceyi burada sonlandırıyoruz. Urfa'da birinci günümüzde böylelikle sonlandı dostlar. Dediğim gibi videomuzu beğenerek, kanalımıza abone olarak ve fikirlerinizi aşağıda yorumlar kısmında belirterek bize destek olursanız çok seviniriz. Sonraki bölümde, yani yarın, Urfa Balıklıgöl ve etrafını gezeceğiz. Göbekli Tepe'ye gidebiliriz duruma göre. Ve birkaç tane daha güzel yemek restoranı gezeceğiz.
dediğim gibi yarından yani sonraki bölümden görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Destekleriniz bizim için çok önemli. Lütfen abone olmayı ihmal etmeyelim. Allah'a ısmarladık.